Protect yourselves at all times. Touch gloves. Good luck. Here we go. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Dün gece İngiltere'nin Doncaster kentinde gerçekleştirilen ağır siklet mücadelesinde Hırvat Filip Hrgović, İngiliz Dave Allen karşı karşıya geldiler. Son dönemde bir boksörün maçı bırakması için dua ettiğimiz en zorlu maçlardan biri geride kaldı. İşte o maçı anlatacağım size şimdi. Daniel Dubois ile Wardley arasında yaşanan ağır siklet mücadelesi hala hafızalarımızdayken yepyeni unutamayacağımız bir maçı daha geride bıraktık. Bir tarafta 19 galibiyeti tek yenilgisi olan Hırvat Filip Hrgović, diğer tarafta 25 galibiyeti 8 yenilgisi olan Dave Allen. O bir hayvan lakabıyla bilinen Filip Hrgović, an animal. Diğer tarafta beyaz gergedan lakabıyla bilinen White Rhino, Dave Allen vardı. Bu mücadele 10 round üzerinden oynanacaktı ve bir tarafta IBF'in kıtalar arası şampiyonluk kemeri, diğer tarafta da WBA'in uluslararası altın kemeri söz konusuydu. İki boksör de ringe çıkmadan bir gün önce yapmış oldukları tartıda çok ilginç anlara sebep oldular. Tartıda ilginç olan kiloları değildi. Ama Dave Allen'ın mayosu gerçekten uzun süre konuşulacak gibi. Diğer yandan tartı yapıldıktan hemen sonra birbirlerinin önüne geçme çabaları, bu da unutulur gibi değildi. İki boksörün kilolarına gelecek olursak 112.6 kilo Filip Hrgović, Animal Hrgović. 112.7 kiloda Dave Allen tartıldı. Allen. Yani aralarında sadece 100 gramlık bir fark vardı. Filip Hrgović ağır siklet dünya şampiyonluk maçında Daniel Dubois ile 2024 Haziran'ında karşı karşıya gelmişti. O maçı bırakmak zorunda kalmıştı. Daniel Dubois çok ağır bir yenilgi yaşatmıştı Filip Hrgović'e. O karşılaşmadan sonra 2 maç üst üste kazandı. Öncelikle Joe Joyce, arkasından David Adele'ye karşı galibiyetler aldı. İkisini de puanla yendi. Ve o şekilde geldi David Allen'ın karşısına çıktı. Can Dave Allen pull off what would be a massive... Son 4 maçını İngilizlerle yapmış olduğu Hırvat Filip Hrgović. Dave Allen'a baktığımızda ise 2016 yılında aslında çok iyi giden bir grafiği vardı. Dillian Whyte ve Luis Ortiz ona 2 tane üst üste yenilgi yaşattıktan sonra çok büyük maçlara çıkmak artık onun için pek nasip değildi. Birçok yenilgi aldı. 8 kez kaybetti, 4 kez knockout oldu. Bir kez daha knockout olsa bir şey olmazdı. Ama bir gerçek var. Her karşılaşmasında çok ciddi anlamda gücünü, kuvvetini gösteren bir isimdi Dave Allen. David Price gibi, Frazer Clark gibi isimlere kaybetti. Hatırlayacaksınız, son olarak Arslanbek Mahmudova Fight Club Türkiye'de konuğumuz olmuştu biliyorsunuz. Ona da kaybetmişti. Ve artık yeniden bir çıkış yapabilmek için Filip Hrgović ile mücadele edecekti. Maç başladı. İnanın 3. roundda Jamie Moore antrenörü havlu atmak zorunda kaldı. 1. roundda daha havlu atsa kimse demezdi ki neden havlu atıyorsun. Öylesine dayak yedi Filip Hrgović'ten. Bakın, maçı kaybetti demiyorum, dayak yedi diyorum. Bu lafı pek kullanmam boksta. Harbiden öylesine balyoz gibi yumrukları vardı ki Filip Hrgović'in, hiç kimse bugüne kadar Dave Allen'ı bu şekilde yenmedi. İkinci round başladı, yine aynısı. Bir iki tane kendini savunduğu kontra yumruğu vardı Dave Allen'ın, ama sevgili boks severler, hiç yeterli değildi. Herkes böyle, biz de arkadaşlarla birlikte izlerken ya bu maçı nasıl tamamlayacak bu adam 10 round boyunca diye kendi kendimize düşünüyorduk. Diğer taraftan baktığımızda Filip Hrgović'in son 2 maçında
Joe Joyce ve David Adeleye karşısında 10 round sonrasında puanla kazandığı da aklımıza gelince bu maçta puana giderse Dave Allen buna nasıl dayanacak diye de çok açıkçası üzüldük. Neyse ki 3. roundda hakem ve Jamie Moore antrenörü göz göze geldiler de elinde havluyu gösterdi. Artık havlu atmak pek iyi olmuyor ringe. Hakem araya girdi ve mücadeleyi bitirdi. Hrgovic maçı kazandı sevgili boks severler. Filip El Animal Hrgovic. Şu açıklamayı yaptı. Dedi ki sakatlığım var mı yok mu bunlara bir bakalım. Bir maçtan çıktım. Arkasından da tekrar dünya şampiyonluğuna gidebilmek için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım diye de bir açıklamayla bitirdi. Sevgili boks severler, David Allen'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar İngiliz boksun içinde yer alıp, bu kadar önemli gecelere çıkıp, aklına ne geliyorsa hemen hemen herkesle maç yapıp, sadece ve sadece dünyanın en popüler ağır sikletleriyle maç yapmamış tek boksör. Kim? Alexander Usyk'le maçı yok. Tyson Fury ile maçı yok. Deontay Wilder'la maçı yok. Daniel Dubois'la maçı yok. Anthony Joshua'yla maçı yok. Ama İngiliz boksun içinde her zaman yer almayı da başarmış bir adam. Çok garip. Harbi çok garip. Programımızın sonuna geliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda bildirimleri de mutlaka açın. İlk yoruma ve 100. yoruma Kayıp Madalyon kitabımı armağan edeceğim. Hem de imzalı olarak. 3 yayın yaptık. 3 yayında kitap vaat ettik. Bazıları mail adreslerini gönderdiler. İletişimdeyiz. Bazıları da göndermediler. Yedeklere geçeceğiz artık. Şöyle 4 program geçtikten sonra da toplu halde herkese hediyelerini göndereceğiz. Bazılarına da Fight Club tişörtü gönderiyoruz. Hoşçakalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.